Merhabalar herkese. Yaklaşık bir yıldır kullandığım ve 9000 kilometre yaptığım Tiger Sport 660 ile ilgili artık uzun dönem yorumlarımı, beğenilen beğenilmeyen yanlarını sayabilirim. Küçük bir liste hazırladım. Bu listeden arkadaşlardan da sorduğum maddeler var. Kendi düşünerek yazdığım maddeler de var. Özellikle son aylarda hem bulunamamasıyla hem de sınıfında fiyat olarak iyi olmasıyla ülkemizde de ilgi çok arttı. Çok fazla soru var. Kullanan da artıyor ama çok fazla yorumların anlatıldığı kaynak yok. Hızlıca başlıyorum o zaman. Önce beğenmediğimiz yanlarından başlayayım. Şimdi bu motor çok ince yapılı. Şu bacaklarımızla kavramamız gereken kısım daha da ince. Haliyle orayı bacakla sıkmak bazen zor oluyor. Şu plastiğini de göstereyim. Burası çok kaydırmaz bir yapıda değil. Sonra hazır yandayken devam edeyim seleden. Selesinin altında pek bir şey koyacak yer yok. Bir de selesi rahat gibi görünüyor ama böyle 1 saat motorun üstünden inmezseniz artık ağrı yapmaya başlıyor. Yani yeter ben ineyim istiyorsunuz. Sonra bu camı orijinal cam değil. Bu Puig'in tur camı. Orijinal camı hem biraz daha ince hem de daha kısa. En üst yerdeyken, konumdayken bile çok fazla rüzgar alıyor. Yani kaskın çene hizasından itibaren yukarı çok rüzgar alıyor. Bu camla birazcık o işi kurtarmış olduk. Sonra amortisörleri kaliteli. Showa'nın. Evet kaliteli. Ama önlerde ayar yok. Yani böyle tatlı bir ayarı var. Kendince. Ne çok sekiyor ne çok sert ama yerine göre insan ayarlayabilmek ister yani. Sonra şu yan taraftan bahsedeyim. Şunun gibi bazı parçalar teslimatta orası vidalı bir parçaymış. İyi sıkılmazsa düşebiliyor. Ve şurası gibi ayağımızın daha çok değdiği yerler çok kolay çiziliyor ve o parlak yerleri genelde yıkamacılar çok kötü şampuan kullandığı için zaten mahvediyor. Bayağı iz oluyor. Yani o düzenli olarak metal parlatıcıyla ben onları temizliyorum. Şu taraftan da göstereyim aynı şekilde. Sanırım beğenmediğimiz kısımlar bu kadar. Bir tek şöyle yandan orijinal top case'ini göstereyim. Bunu bazıları ya çok geride durmuyor mu diye beğenmiyor. Biraz geride duruyor ama sonuçta bir artçı oturacaksa ona da yaslanma mesafesi bırakmışlar. Ha, ben artçı almadım. Hakikaten bana göre biraz geride görünüyor. Şurada bir de ben gidon yükseltme aldım Rino'dan. Bu da bizim bir arkadaşımız gidip Rino'ya ölçü vererek üretilmiş bir parça. Benim için gidon şu an daha rahat. Çünkü öncesinde çok eğiliyordum, çok kambur duruyordum. Virajlı tempolu sürüşte iyi ama düz yolda, sabit hızla gidilen yollarda çok yoruyordu. Şimdi beğendiğimiz kısımlardan bahsedelim. Şimdi bu ince yapısıyla şehrin içinde hakikaten kullanımı çok kolay. Ayrıca kıvrak çünkü ağırlık da yukarıda değil aşağıda. Yani benzer kiloda başka bir motora binseniz kesin Tiger 660 daha hafif hissettirir. Çok rahat bacağınızla herhangi bir sıkıntılı anda motorun ağırlığını taşıyabilirsiniz. Bu motor bloğunu Trident de kullanıyor. Trident daha çok biliniyor ama şimdi direkt Tiger'ı merak edenler bu motor bloğunda güç nasıl, tatmin eder mi, çok hırçın mı, bunları da merak ediyordur. Şimdi bu 3 silindir 80 beygir bir motor
kimisine ya bu çok güçlüdür dedirtir. Ama gazı açtığınız zaman bir anda güç gelmiyor. Sonuçta elektronik gaz kontrolü var bunda. Ve yağmur modu da olduğu için yağmur moduyla zaten yeni başlayan birinin de çok böyle tehlikeye atmayacak şekilde kullanılabilir. Selam verenler var. Sonra güç gelmiyor dedim birden ama belli bir devrin üstünde de artık kendini hissettiriyor yani. 80 beygir ben buradayım dedirtiyor. O 80 beygirin bir anda gelmemesi, pürüzsüz şekilde hızlanması benim için gerçekten sürüşü çok zevkli yapıyor yani. Şehrin içinde çok yavaş gideceğimiz yerlerde, düşük devirde hem vites küçültmeme gerek kalmayacak şekilde tork var hem de gazı açtığım zaman o bir anda hırlayıp giden bir motor yok. Sonra bunun güzel bir yanı az önce dediğim şu elektronik gaz kontrolü. Bu zaten birazcık insanların takıntılı oldu. Gazı kapatıyorum ama hemen gaz kapanmıyor. Bunun tepkileri değişikmiş dedirten bir gaz kolu ama bence daha güvenli. Çünkü bir anda motor öne yığılmıyor. Sonra traction kontrolünün olması. Bu sınıfta ilk defa bu motorda geldi galiba traction. Belki NC'de falan vardır bilmiyorum da. Daha sonra Kawasaki'de geldi. Hala buna rakip görülen Tracer'da hala yok. Ve Quick Shifter gibi bir aksesuarın olması. Bu da diğer motorlarda orijinalden yok. Ve en büyük avantajı fiyat. Bunun zaten ilk tanıtıldığında da sınıfının segmentinin en ucuz olacağı söylenmişti. Orijinal global tanıtımda. Türkiye'de daha da ucuz oldu çünkü Japonlara ekstra vergi varmış. Japonların vergisi yüzünden fiyatları çok yükseldi. Bu motor onlardan biraz daha tercih edilecek özelliklere sahip. Haliyle arayıp ya bu motoru biz istiyoruz ama aylar sonra sıra veriyorlar. Biz bu motoru ikinci el mi alsak ama ikinci elde ne biçim fiyatlar istiyorlar. Durumu yaşanıyor maalesef. Bir de şöyle önden bir görüntü alalım. Benden bu kadar. Merak ettiklerinizi soracaklarınız yine yorumlardan devam ederiz.